geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Dilek Hanım'ı ağırlıyoruz ve benim en çok konuşmak istediğim konulardan birini konuşacağız. Kişilik tiplerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kişilik tiplerine çok kıymet veriyorum. Farklı disiplinlerden de konuşulsun istiyorum. Ki siz de bu disiplinlerin suyun başını tutanlardan birisiniz. O yüzden benim için çok kıymetli burada olmanız ve işin ehlinden bu işi dinliyor olmamız. Ama öncesinde kendinizi kısaca bir tanıtmak isterseniz ne dersiniz? Olur, memnuniyetle. Ben de burada olmaktan çok memnunum. İsmim Dilek Yüceda, psikolojik danışmanım ben. Aynı zamanda da terapistim. Harikasınız. Aslında kendi mesleğimle ilgili hemen hemen her alanda çalıştım. Klinik çalışmalarım da oldu. Bir dönem rehber öğretmenliği de yaptım. Radyoda çalıştım uzun bir zaman. Hobileri ve meslekleri farklı insanları konuk ettim. Neden o hobiyi tercih ettiniz diye. Aslında beni bütün bu çalışmalar şu an yapmış olduğum yere getirmiş. Hı hı. Milli ve küresel bir envanterin, kişilik envanterinin kurucu ortağıyım. Hı hı. Hem insan kaynakları hem de kariyer Bunun yönetimi hem de ismini verir misiniz? Çünkü ben çok gurur duyuyorum böyle bizim insanlarımızın özellikle de kadınlarımızın yaptığı bir şeyi. Onun ismini vererekten söyleyelim. Güzel olur. Zaten altta da Karakteriz kişilik envanteri, milli ve harikasınız. küresel bir üründür. Hı Akıllı bir algoritma ile çalışıyor. hı. E, Bu anlamda tek zaten yegane bir envanter. Hı hı. Tabii ki yerli bir ürün olması son derece kıymetli. Çünkü hakikaten bizim ülkemizde bunlara çok ihtiyaç var. Hep yabancı menşeli ürünlerle çalıştık ama aslında bunlara hiç gerek yok artık. Pekala biz de bunları yapabilecek durumdayız. Öte yandan teknolojik değişimleri de içine almamız gerekiyor. Artık algoritmalar hayatımızın her yerinde. Hı hı. Bunlarla bir araya gelerek böyle bir ürün geliştirdik ekibimizle beraber. Tabii 5 yıl gibi bir argesi sürdü, kolay değil. Çünkü kişiliği çok ciddi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ortaya koyduğumuz şeyler son derece kıymetli. Onun için tam ve doğru bir geri bildirimin sağlanabilmesi. Hı hı. Asıl amacımız tabii ki kişiliği ortaya çıkarmak ötesinde Hı hı. gelişim önerilerini de ona sunmaktı. Çünkü bugün aslında ihtiyacımız olan şey, hep de konuşulan şey, Evet. kişilerin gelişimle ilgili önlerini açmak ve odağa kişiyi yerleştirmek. Biz de aslında bu bizim mottomuz, yani o anlamda da böyle bir araç geliştirdik ve çok da aktif bir şekilde kullanılıyor zaten. Hı hı. Tabii ki işimiz Harikasınız. kişilik tipleri. Hı hı. Ben de Oradan bunu başlayalım o zaman. paylaşıyorum. Mesela mizaç, kişilik ve karakter hepsi birbirinden farklı gibi. Eee, Nasıl Ya, başlayalım? aslında isterseniz elbette, yani, kavram olarak birbirlerinden farklı olmakla birlikte ben bunları ardışık değil, binişik gibi düşünüyorum. Çünkü o kadar birbirlerinin içine girmişler ki ve birbirlerinden de kopmaları mümkün değil. O zaman bu bir bütünü sunarak, aslında insanlara ne olduklarını söylemek lazım, ve işlevsel hale getirmek lazım tabii ki. Hı hı. Mizaç için diyoruz ki aslında fıtrat, Hı hı. diğer adıyla huy. Yani doğuştan getirdiğimiz Evet. ve değişime kapalı olan kısmımız. Hı. 7'sinde neyse 70'inde odur dediğimiz şey. Kişilik değil ama mizaç. Tamam, mizaç. O Huy önemli yani. yani. Çünkü insanlar hiç değişmiyormuş gibi oluyor. Hayır. Yani kişiliğimizin değişen ve değişmeyen taraflarını söyleyecek olursak bu değişmeyen tarafı. Yani bizimle geliyor, tende Hı hı. gidiyor, gidiyor ve Ben bunu astrolojide şey diyorum, devam. doğduğunuz zamandaki enerjiler, onu asla değiştiremezsiniz. Çünkü o enerjilerle doğdunuz. Evet, öyle de diyebiliriz. Yani biz buna işlemci çekirdeği diyoruz. Hı hı. Yani sizin algı filtreniz. Hı hı. Enerjinizi nereye kanalize ediyorsunuz ve nasıl sunuyorsunuz? Bunu anlatıyor bu kısım. Kişiliğimiz ise mizacımızı bir tohum gibi düşünecek olursak bu tohumun bir toprağa ekilmesi, öyle düşünelim. Uygun toprak mı? Yeteri kadar güneş aldı mı? Su aldı mı? Gübrelendi mi? Bakın, sağlıklı bir kişilik tipi olabilmeniz için, yani sağlıklı bir ağaca dönüşmesi için. Yoksa tamamen her şey yanlış yerde mi? Yani doğru bir yerde değil mi? Yeteri kadar güneş alamadı mı? Yeteri kadar su alamadı mı? O zaman da sağlıklı bir ağaç olamıyor maalesef. Çevresel Çünkü faktörler gibi düşünebiliriz o zaman. kesinlikle, yani biz bunu çevresel faktörler, ama ilk sosyal hayatımız tabii ebeveynlerimiz, Hı hı. bizi yetiştiriciler, çünkü onlar anne ve babamız da olamayabilir. Dolayısıyla ebeveynlerimiz diyoruz orada. O konuya çok dikkat ediyoruz söylerken. Aile kelimesini kullanmak istemiyoruz çünkü. Ebeveynlerimiz, sonra eğer eğitim hayatımız olursa eğitim hayatımız,
arkadaşlarımız, iş hayatımız derken yani sürekli bir etkileşim haline girmiş oluyoruz. Bu aslında kişiliğimiz. Ve kişiliğimiz dediğimiz gibi aslında dinamik bir yapı, yani statik bir yapı değil. Bu değişim gösterebilir. Ve son düzlükte, son tahlilde de karakterden bahsedebiliriz. Gene metafordan devam edecek olursa bu da ağacın dalları gibi düşünebilirsiniz. Yani değişime direnç gösteren ve süreklilikle karakterize olmuş tutum ve davranışlarımız diyebiliriz. Bizde güzel bir kelime vardır, ağaç yaşken eğilir diye. Aslında belki de bu çalıştığımız metodoloji de kadimden gelen bir metodoloji. Biz onunla bir faydalı model yaptık. Yani Enneagram'ı kullanıyoruz ama Pro Enneagram faydalı modeli üzerinden envanterimizi geliştirmiştik. Demek ki var yani bu kadimden gelen de bir bilgi. Kadimden dediğiniz kısım nereye kadar ulaşıyor? Ben astroloji diye Aslında duymuştum. bilinenler şöyle, Sümer tabletlerinde bile Enneagram'dan bahsedilmiş. Bu da şu demek, elinizde hani biliyorsunuz insan davranışlarını psikoloji değil, felsefe ilk başta. Psikoloji modern bilim. Sonrasında aslında biliyorsunuz felsefeyle başlıyor ve bunun da en ağababası Aristo'dur. E, En çok hala kullanıyoruz kullandığı kelimeleri. E, Bu bir büyük bir havuz, yani insanlık tarihi gibi diyebiliriz. Bütün davranışlar sadece Batı davranışları değil, Batı'da yetişmiş insanların davranışları değil, Kuzey, Güney, Doğu, Batı, yani dünyanın tamamı. Onun içinde çok büyük bir havuz. Bu anlamda da insanların temel arayışları, motivasyon kaynakları, neden o tarafa gittikleriyle ilgili bize çok fazla bilgi veriyor. Fakat tabii ölçülebilir, biçilebilir olması lazım. Bunlar sözlerle değil, potansiyellerle ifade edilebilmeli. Onun için de biz bunun üzerinden bir model geliştirdik, ProEnneagram diye. Ve sistemimiz de böyle çalışıyor. Dolayısıyla biz sizinle ilgili konuşurken artık potansiyellerimizle ve stres altındaki davranışlarınız, yani potansiyel risklerinizle konuşuyoruz. Bu da bizi gelişim odaklı yapıyor. Karaktere gelince de dediğim gibi değişen ve değişmeyen taraflarından bahsettik ya, mizaç evet değişmiyor ama kişiliğimiz etkileşimlerle, yaşla, ya birçok etmen var biliyorsunuz. Evet. Çevreyle, her şeyle değişim gösteriyor. Karakter de dediğim gibi değişime direnç gösteren kısmımız. Bir ağacımız ve dallarıyla artık olgunlaşmış hale geliyoruz. Direnç göstermekle beraber dediğimiz gibi eğer potansiyel risklerimiz çok gündemde olursa tabii daha farklı davranışlar sergilerken onları gelişim önerileriyle beslediğimizde daha farklı davranışlar sergileyebiliyoruz. Bunun da tespitiyle çalışıyoruz zaten. Ama bu üç kavram oldukça önemli ve değerli kavramlar. Yani ben sizden şöyle duyuyorum. Çünkü böyle işte envanterlerle çalışınca insanları sanki kategorize ediyormuşsunuz gibi algılanıyor. Ama dediğiniz şey çok doğru. Siz en azından potansiyelinizi, nereye yöneliminizi, nereye gitmezseniz daha rahat edebileceğiniz gibi elle tutulur bilgiler verdiğiniz için insanlara da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzde hani birçok bilgiye ulaşıp birçok şeyi elimizin altında ve istersek yapabiliriz, okey, ama ne kadar istersek bazen yönelimimiz olan yerde bir iki adım attığımızda fark yaratabilecekken bir tarafta 100 adım attıktan sonra bile genelle bir olabilme durumumuz var. O zaman neden ben bir iki adım attığım yerde daha görünür olmak hali varken, kısa yoldan gitmek varken niye kendimi zorlayayım dediğimiz Tabii. noktalarda bence bunlar çok kıymetli araçlar oluyor. Tabii ki. Yani sonuç itibariyle zaten bizim yaptığımız bir tür rehberlik. Yani hani haritadan bahsediyorlar ya, önce bir rehberlik, harita Evet. sonra. Önce bir o konuyla ilgili bir bilgi sahibi olmanız. Ve burada da tabii ki kendimiz için hani böyle çok fazla uğraşmadan daha hedef ve sonuç odaklı gidebilmemiz adına oldukça önemli bir gösterge oluyor aslında. Bu anlamda da doğru ve gerçekçi bilgilere ve objektif bilgilere çok ihtiyacımız var. Çünkü bazen kendimiz objektif olmamız zor Evet, olur. onu soracaktım. Mesela şimdi bu envanter çalışırken soru soruluyor ve cevap veren kişi benim. Ve kör noktalarım var ve görmüyorsam kendime göre uydurduğum cevaplarım da olabilir mi? O zaman ne kadar sağlıklı bir sonuç elde edebiliriz? Elbette mutlaka olabilir ve mutlaka oralardan belki kaçmak isteyebiliriz. Bilinçsiz. Yani ben illa bilinçli kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Bazen de Ya. farkında
Larımız az olur. Hı hı. Bir sebepten örtmek isteriz. Örtmüşüzdür. Bunu da fark etmiyor Ya da olabilir. görmüyoruz işte kör nokta dediğimiz şey o ya Belki zaten. Bir ayna göremiyoruz, tutulmamıştır oraya ve görmüyoruzdur. görmüyoruzdur. Evet. Ve dolayısıyla da onunla ilgili aslında çok fikir sahibi de olamıyoruzdur. Evet. O zaman şimdi akıllı bir algoritmamız var. Yaptığımız şey veri analitiği. Hı Yani Karakterix bir raporlama sistemidir. hı hı. Amacımız da zaten veri analitiği, yani veri izim yapmak. Çünkü artık veriler üzerinden konuşmamız gerek. Hı Yani burada insanlara biraz önce söylediğiniz gibi kategorik sen şöylesin böylesin değil, potansiyeller üzerinden konuşmak istiyoruz. Eğer bizim için iş tutarlılık verisi oluşmuyor ise o zaman diyoruz ki tekrar cevaplayın lütfen. hı. Hı. Ve nerede yanlış yapıldığı ile ilgili bir bilgilendirme gönderiyoruz kişiye. Okey. Kişi bunun ışığı altında tekrar yanıtlıyor. Hı hı. Ee, Burada bir veri analitiği yapıp bir rapor sonucu oluşturmuş isek de Hı birinci ve ikinci yapmış olduğu, cevaplamış olduğu patternleri, hı. çünkü desenler oluşuyor, Hı hı. sistem karşılaştırıp tutarlı bağ yüzdesi söylüyor. Şimdi Harika. orada aslında yaptığımız şey şu oluyor. Sen bak, birinci de böyle yapmışsın, ikinci Hı de hı. böyle yapmışsın ve tutarlılık oranın bizim için önemli. İşte birazcık burada kaçtığımız, görmediğimiz, bilinçli ya da bilinçsiz yaptığımız şeylerin geri bildirimini almış oluyoruz. Hı hı. Ve sonrasında kişi okudukça zaten evet aslında böyleyim, evet böyle bir olay yaşadım. Çünkü bireysel analiz kısmımızı biz tıpkı en boy yükseklik gibi 3 alt kırılımda değerlendiriyoruz. Çünkü insanların güçlü tarafları var. Hı Görece daha az güçlü tarafları var. Bir de stres altındaki davranışları var. Asıl şu anda tüm dünyanın üzerinde durduğu yer. Yani insanlara gelişim önerileri ve gelişim fırsatları sunabilecek sistemlerin içerisine yerleştirmek. hı. Şimdi bizim bir şeyde gelişebilmemiz için öncelikle sağlıklı bir ben kimliğiyle hareket etmemiz lazım. Bize bir sürü fırsat gelebilir ama sağlıklı ben kimliğinde olmazsak o fırsatları ne görebiliriz, görsek de değerlendiremeyiz ya da sürdüremeyiz. Yani bununla ilgili bir şey. O anlamda düzgün gitmesi gerekiyor. Şimdi bu 3 alt kırılımla kişiye bir geri bildirim bulunurken bunlar koşuluk sorularıyla destekleniyor. Yani siz elinize aldığınız raporunuzda ben buradaki kavramlarla ne yapacağım dediğinizde bir onların tanımlarını görüyorsunuz, bir de onlara ilişkin koşuluk sorularını görüyorsunuz. Güçlü sorularda diyebiliriz çünkü mentor Aslında onu arkadaşlarımız, soracaktım. Baştan sağlık alanındaki başlasak. arkadaşlarımız var. Çünkü Buyurun. hani biz herkes koçtur diye düşünüp aslında böyle konuşuyoruz ama konuya çok yabancı bir dinleyenimiz de olabilir. O yüzden aslında bu envanter nedir? Nasıl kullanılır? Nerelerde kullanılır? Oradan bir başlasak, ondan sonra detaylandırsak daha güzel olur. Tabii Hiç tabii. duymayanlar için. Hı, tabii olur. Ya kişilik envanterleri Hı hı. testler gibi doğru ve yanlış cevapları yoktur. Hı hı. Neyse olur. Sizin verdiğiniz yanıtlar doğrultusunda bir sonuç raporu oluşturur. Hı hı. Ama E, şıklar üzerinden mi gidiyor yoksa bizim için? Şıklar üzerinden gider. Tamam. Sizin böyle bir doldurmanız gereken bir şey yok. O Hı hı. soruya ait kaç şık varsa biz dörtlü Likert kullanıyoruz. Hı hı. Dörtlü Likert üzerinden bizim envanterimiz 72 artı bir sorudan oluşur. Hı hı. Özellikle 20 dakikadır. Çünkü dikkat süremiz 20 dakikadır. O bizim kırmızı çizgimiz. 20 dakikayı özellikle oluşturmak için zaten uzun faktör analizleri yaparak, geçerli güvenlik çalışmaları yapılarak dediğim gibi 5 yıl gibi bir sürede geldi. Bunların üzerinden bir değerlendirme yapılır. Yani soruların sizin okuduğunuz zaman soru ifadelerinin diyelim sizin için ne anlama geldiğini dörtlü değerlendirme süzgecinden geçirerek yaparsınız. Hı hı. Bunun sonucunda da dediğimiz gibi veri analitiğiniz oluşur. Oluşmazsa tekrar yapmanız istenir. Hı hı. 3 kereden fazla da yaptırmıyoruz. Çünkü ondan sonrası da başka sebeplere neden oluyor. Altta başka sebepler de olabilir. Ve bunun sonucunda da birçok alanda sizi değerlendiren bir rapor geliyor. Hı Bu e, envanterler işe alım süreçleri içerisinde çoklukla İK'da kullanılmakla beraber e, biz diyoruz ki performans değerlendirmede de sağlamasını bir araç olabilir. Yani sağlamasını yapabileceğin bir araç olabilir. Şirket içerisinde kariyer yöneliminde kullanabilirsin. hı. Çünkü kişiler doğru yerleştirilmemişse o alanda bir performans gösteremeyebilir. Çünkü baştan Doğru. beri belki yanlış lokasyonda bulunuyorlar. Bunun için aslında bunun tamamında var olabilir. Hı hı. Bununla birlikte sistem
eğitim ihtiyaç analizi yapar. Hı hı. Yani kişilerin eğitim ihtiyaçlarını sormaz, sistem onlara en ihtiyacı olandan en az ihtiyacı olan eğitim önerilerini verir. Hı hı. Bu da tabii ki kurum için inanılmaz bir maliyet kalemini ortadan kaldırır. Çünkü gerçekçi ve doğru bir eğitim ihtiyaç analizi yapmış oluyoruz. Kişilerin isteklerini tabii ki kurum değerlendirebilir ama sonuçta sistem bir kere zaten sisteme girmeniz yeterli. Biz duygusal zeka ile de çalışıyoruz Münevver Hanım. Burada Çünkü oraya geçmeden bir şey soracağım. Şimdi 72 soru dediniz, 20 dakika dediniz, önem veriyoruz. Bu demek ki bir soru yarım dakikadan bile az cevap vermelerini beklerken aslında refleks cevapları mı istiyorsunuz? ya aslında soru ifadesini okuduğunuzda sizde o an ne oluşuyorsa o. Çok fazla Hı hı. düşünürseniz Hı hı. zaten olmaz. Yani her zaman böyledir. Bu soru sizde ne ifade eder? Hı hı. Bu bir genel yetenek testi gibi yani üzerinde işlem yapmanız gerekecek değil. Bu bir Hı soru hı. ifade. Siz o ifadeyi okuduğunuz zaman sizin için ne anlama geliyor ve e, çok hani ne diyeyim translator bir şey de değil zaten. Hani acaba doğru mu çevrilmiş gibi bir kaygı da duymanıza gerek yok o Hı hı. anlamda. Evet. Bunun için de çok rahat bir şekilde ifadeyi Yarama yanıtlayabilir. parmak bastınız. Ben ACC sınavına girdim de Türkçesini Evet. yapayım dedim ama İngilizcesine baktığımda da gerçekten çok yanlış çeviriler olmuş. Böyle 20 puan gibi çok düşük bir puanla kaybettim. Ona çok üzüldüm. Dediğiniz gibi bu da öyle bir şey yok. Sadece 4 Yok. şıktan oluşuyor ve bunlar da anladığım kadarıyla psikolojik altyapısı olan sorular. Hani en Evet. yakınım, yakınım, az yakınım, hiç yakın değilim gibi bir şey cevaplar. Katılıyorum. Tamamına katılıyorum. Bir kısmına Aynen. katılıyorum. Fikrim yok ve katılmıyorum gibi. Bizde hiç katılmıyorum olmaz. O zaten anket sorusudur. Hiçliği ölçmüyoruz. Tamam. Varlığı ölçüyoruz. Potansiyel riskleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Süper. Dediğim gibi 3 alt kırılımda değerlendirilir ve 136 parametre üzerinden değerlendiriliyor. Yani bizde 136 tane kavram var. Bu kavramların ne anlama geldikleri var. Çünkü ikimiz de aynı kavram üzerinde aynı düşünmeliyiz. Yani ben bunu böyle biliyorum bu kelimenin karşılığı değil, bu kelimenin karşılığı budur. Bu kavramın karşılığı budur şeklinde gider. Ee, Duygusal zeka kısmına geçtiğinizde Duygusal zekada olmazsa olmaz olarak görüyorum artık. Çünkü yani bu evet. zamanda artık mutlaka o dinamiklere bakılması gerekir. Zaten dediğiniz hani bir önceki konuşmanızda stres altında Hı hı. potansiyel dediğiniz şey aslında duygusal zeka ile alakalı bir durum değil mi? Duygusal zeka ayrı bir modül ama ölçmüyoruz. Duygusal zekanın ölçümü diye bir şey söz konusu değil zaten. Biz burada sadece oluşturan kavramlar üzerinden kişiye gelişim önerisi sunuyoruz. Yani sen duygusal zekada belki empatide çok iyisin ama motivasyon konusunda o kadar iyi değilsin. Özgüvenle ilgili belki sorunun var gibi. Yani orada gelişim alanlarını sunuyoruz. Zaten sorun kelimesi ben hani burada şimdi hızlıca anlatmak için kullandım. Öyle bir kelimeyi zaten kullanmıyoruz. Bizim amacımız gelişim önerileriyle birlikte kişinin psikolojik kimliğini ortaya koymak. Yaptığımız şey bu. Eğer bir öğrenciyseniz lisede meslek seçmeniz gerekiyor. Meslek seçimi değil aslında o kariyer planlama özünde. Çünkü mesleği seçiyorsunuz ve Doğru. arkasından iş hayatınız gelecek. Şimdi artık meslek seçimi sığ bir yaklaşım. Önemli olan kariyer planlamanın yapılması. Doğru. 160 tane bölüm önerisinde bulunuyor sistem. Bu büyük bir e, öneride bulunma. Bununla Yelpaze. birlikte yapamayacağınız, zorlanabileceğiniz meslekleri de söylüyor. Ama sonuçta öğrencinin ben bunu istiyorum dediği zaman yapılacak bir şey yok. Bu önemli bir çalışma şu anda. Yurt içi, yurt dışı çalışmalar devam ediyor. Birçok okulda da çalışıyoruz zaten. Dediğim gibi kurumlarla çalışıyoruz. İşe alımından tutun da orada zaten bir panelimiz var. Panel üzerinden gidiyor işlemler. Bu söylemiş olduğum bütün fonksiyonlar değerlendiriyor. Aslında bir çoklu değerlendirme söz konusu Münevver Hanım. Yani siz 20 dakika sonucunda datalarınız sisteme girmiş oluyor. Ondan sonra ne şekilde değerlendirilmek isteniyorsa, hangi bilgilere ulaşılmak isteniyorsa ona ulaşmak mümkün. Bununla birlikte 136 tane faktörü de siz kendinizde yetkinlik setleri oluşturarak iş profilleri oluşturabilirsiniz. Onu Ben soracaktım. Biz kendimiz mi değerlendiriyoruz bunu yoksa bir değerlendiriciyle birlikte ya da bir koç, mentor Ee, Biz eşliğinde mi? danışmanlarımız oluyor. Yani eğitimler veriyoruz 4 gün, günde 3 saat online eğitimler.
Bunun sonunda siz karakteriniz envanterinin okur yazarı haline geliyorsunuz zaten. Evet. Yani bir assessor durumu söz konusu. Ama tabii bir İK profesyoneliyseniz zaten yetkinlik setleri, yani o profilleri, iş analizleri yapma konusunda zaten sıkıntınız yoktur. Ama kurum olarak böyle bir ihtiyacınız varsa danışmanlarımızın içerisinde böyle profesyoneller var. Envanteri okumayı biliyorlar. Hem bu şekilde gidebilir ya da kurumun dediğim gibi kendi çalışanlarıyla da gidebilir. Aynı şekilde kariyer yönelimi, üniversitelerde de çalışıyoruz. Çünkü üniversitedeki arkadaşların hakikaten kariyer planlamaya ihtiyacı var. Yani o meslek sahibi oluyorlar ama ne yapacakları konusu Devam. gerçekten muamma oluyor. O anlamda onlara da böyle bir kariyer yönelimi çalışmaları yapmak mümkün. Meslek seçimi zaten o da geleceğin meslekleri diye anlatılan ama insanların kafasında daha flulaşmış bir şey var yani. Önce kimim? Hangi potansiyellerim var? Ben streste nasıl davranıyorum? Neden kaçıyorum? Neyin üstüne gidebiliyorum? Ve aslında benim kendimi geliştirmek için gerçekten neye ihtiyacım var gibi önemli ve kıymetli soruların yanıtlarına ihtiyacımız var. Bu yanıtlar çerçevesi içerisinde işte o seanslarınızı, görüşmelerinizi ya da adımlarınızı planlayabilirsiniz. Çünkü artık sadece kişisel gelişimmiş gibi, bireysel çalışmaymış gibi görünüyor ama öyle değil. Yani şu anda kurumların da çok fazlaca ihtiyacı var hakikaten. Yani bir takım çalışması yapacaksanız takımın başındaki kişinin takım çalışanları çok iyi tanıması lazım ki ona göre geri bildirimler verebilsin. Şimdi geri bildirim çalışmaları kültürü oluşturalım falan diyorlar ama bence orada kiminle nasıl bir geri bildirim vermeyi kanaatlerimizle değil de daha verisel, veri analitiği, yani elimizde daha objektif verilerle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü artık bugün buna çok ihtiyacımız var. Yani insanların stres hattı her an hareket halinde ve arayışları hiç bitmiyor. Yani ülkemizde de keza dünyada da işte görüyoruz. Yani ben Evet. zirvelere de katılıyorum. Hep aynı şey. Yani kişinin kendini değerli hissetmesi, geri bildirim alması, ondan sonra diğer olanaklar kısmı. Ve ben burada kendimi ne kadar geliştirebilirim. Ama bir değerli olma durumu söz konusu. Biz yaptığımız çalışmalarda da zaten diyoruz ki kuruma sizi değerlendirmek değil aslında. Size gelişim önerileri sunmak istiyoruz şeklinde olursa. Baştan çok tepkisel oluyor, sonra da inanılmaz güzel geçiyor. Meğersem ne kadar çok ihtiyacımız varmış şeklinde. Evet. Çünkü bu da aslında ön yargı. Hep bir şeyleri Az değerlendirmek. önce de dediniz ya, bir kelimeyi bendeki haliyle sendeki hali aynı olması gerekiyor. Mesela bu değerlendirme kelimesi de öyle. Değerlendirme kelimesi dediğiniz bir seviye tespit gibi değil ama benim değerimi ortaya çıkarabilecek. Ben altınsam benim altın olduğumu en iyi anlayacak kişi onun ustasıdır, zarrafıdır, değil mi? Ya da gümüşsem ya da neysem. Ama onu bilmemiz gerekir ki ona göre işlem göreyim ben. Evet, O yüzden o değerlendirme kelimesi de kişiden kişiye değişiyor ve dediğiniz gibi çalışmalardan sonra farklılık gösterebiliyor. Peki merak ediyorum. Çok böyle 180 derece değişti. Hani benim fikrim kendimle alakalı gibi şeyler ortaya çıkıyor mu? Şöyle söyleyeyim, açıkçası beni bu kadar iyi tespit edebildiğinize şaşırıyorum. Aa, ne güzel. 72 tane soruda bu kadar şeyi nasıl ortaya çıkarttınız? Hı hı. Ya bu benimle hakikaten konuşuyor. Ee, Güzelmiş. Ve aslında ne kadar çok hani ihtiyacım varmış, hangi noktadan başlayacağımı bilemiyormuşum gibi şeyler çok fazlaca geliyor. Evet. Dediğim gibi burada hani sen şusun sen busun değil. Senin bak potansiyellerin bunlar. Hı hı. Ve sen bunlarla bu tarafta bir gelişim önerisi alarak devam et. En büyük fark bu diyeyim. Yani hani insanlara Hı hı. e, şöylesin böylesin gibi böyle bir kısa bir etiket koyma şeklinde değil de Hı hı. tamamen potansiyelleri üzerinden bir geri bildirim verme şeklinde gidiyor. Hı hı. Ve bu da yani bazen inanılmaz keyifli ve mutlu oluyor. Şimdi biz tabii şöyle söyleyeyim, Türkiye'de 61 ilde bir fiil uygulandı bizim envanterimiz. İnanılmaz bir database'imiz var o anlamda. Öğrencilerden gelen şeyler çok etkileyici. Ben kendimin böyle özellikleri olduğunu bilmiyordum. Artık hedef koyabilirim ve çalışmak için bir sebebim var dedi. Aa, ne güzel. Önemli bir boşluk. Demek ki insanlar hakikaten ben ne yapacağım, Evet. benden ne olur Hı. gibi bir fikre sahip değiller. Hedef koyamıyor. Birileri onun için bir şey söylesin diye bekliyor. Evet. E,
Ama öyle olmuyor. Çünkü o zaman o senin yolun olmuyor. Yani kendi yolumuz olabilmesi için bizim bunu kendimizin, değil mi? Hani hem potansiyelleri hem değerleri, yani vizyon hedefleri oluşturabilmemiz için malzememizi, yani kendimiz hakkında gerçekçi bilgilere sahip olmamız lazım. Bu şimdi çok kıymetli bir şey oluyor. Keza diğer konularda aynı şekilde. E, e, Bunun için hani olmayacak bir şey için uğraşmak yerine nelerin olabileceğini bilerek doğru bir şekilde gitmek en güzeli, en doğrusu. Bu tüm yaşam için böyle, öğrencilikte de böyle, iş hayatında da böyle. O anlamda açıkçası geri bildirimler çok güzel geliyor. İlgi de çok fazla zaten. Harika. Hani alet çantasında da olması gerektiğini düşünüyorduk ki zaten gördüğümüz kadarıyla da ilgi bu yönde zaten. Harika. Aslında birçok soruda parça parça cevap verdiniz ama tam böyle programın sonuna doğru da bütün olarak bir cevap vermek adına siz bu doküman elinize geldiğinde insanlar kendileri için nasıl kullanırlarsa onlar için daha fazla fayda elde ederler. Yani bu bilgiyle ne yapsınlar e, dediğimiz noktada neler söylersiniz? Şimdi ne için olduğu tabii çok önemli bizim için. Eğer bir meslek tercihi için kullanıyorsak sistem zaten bunu söylüyor. Kariyer yönelimi için kullanıyorsak meslek kişilik tiplerimiz var. O tiplerin içerisinde hangi kavramı, daha doğrusu hangi potansiyel yetkinliği, kişilik özelliğinizi kullanıyorsunuz, onu görüyorsunuz. Yani o bölümde okuduysanız acaba arkasında mı olmalısınız, satışında mı olmalısınız? Yani buradaki bazı şeyler çok cazip gelebilir. Çok hareketli bir insansınızdır. Satış sizin için çok iyi olacak zannedersiniz. Ama empatiyle ilgili olan kısım çok iyi çalışmıyorsa orada bir takım sıkıntılar ortaya çıkar. Yani sizin çok hareketli, çok sosyal olmanız illa satıcı olacağınız anlamına gelmez. Gelmiyor. E, Yani burada önemli olan hani oradaki o çalışma alanlarınızı tespit etmeniz. İnsan kaynakları alanında eğitim ihtiyaç analizi için de kullanabilirsiniz. Çünkü çok ciddi bir kalemdir, maliyet kalemidir. Ve sonunda performansa bağlanacaktır. Yani bu kadar eğitim aldırıyorsunuz ve bir beklentinizin olmaması gibi bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Çünkü sonuçta bir yatırım. Onun için de aslında doğru eğitimi doğru insanla belirlemek, kurum kültürünü ortaya çıkarmak, çünkü kurumsal raporlarımız da var. Tamamen bir fotoğrafını çekiyor. Uyum tablolarıyla kim kiminle daha uyumlu, özel uyumlar gibi şeyler çıkartılıyor. Şirketin tabii ki fikriniz vardır ama fikriniz olmakla birlikte potansiyel riskleri çok yoğun yaşıyorsa o kişi performans konusunda sıkıntı yaşayabilir. İşte bunu merkeze aldığımız bir sistemde ona özgü şeyler yapabiliriz. Özel reçeteler hazırlamanız mümkün. E, Açıkçası ne için kullandığımız çok önemli. Eğer bir eğitim koçuysanız, dediğim gibi öğrencinin ders çalışma alışkanlıklarına yönelik bir çalışma yapıyorsak, çalışma azmi modülümüz var. Onu kullanabilirsiniz. Orada öğrenciyle nereden başlayalım? Belki öğrenci zaman yönetimi hakkında hiçbir fikri yok. Önceliklendirmeyi bilmiyor. Bizim başlangıç noktamız orası olur. Oradan başlarız ve ondan sonra zaten motivasyon falan hareket etmeye başlar. Takım koçluğu yapıyorsak takım çalışması ile ilgili modülümüz var. Bunu bireysel analizi, duygusal zekayı beraber, liderlik çalışıyorsak liderlik modülü var. Çünkü öğrenci envanteri 81 sayfa, yetişkin envanteri 61 sayfa. Birçok modül var içerisinde. Modüler, yani 2 sayfayı da kullanabilirsiniz. 60 sayfayı da kullanabilirsiniz. O size kalmış. Çünkü bu bir yazılım sonuçta. Hangisini istiyorsak onu kullanıyoruz. Bunun için de aslında e, ben ne için yani ne için buradayım? O zaman envanter size hangisini zaten söyler. Çünkü baktığınızda önemli olan işe alım mı, işte dediğim gibi performans mı, kariyer yönelimi mi, ne için yaptığımızı karar vermemiz. Bu arada çok yeni bir sayfa çalışması var. Psikolojik dayanıklılıkla ilgili. Çok yeni. Henüz envantere yerleştirmedik ama isteyen danışmanlarımız oluyor. Onlar kullanabiliyorlar. Çünkü şu anda önemli bir süreç. Dolayısıyla bireysel analizimiz, yani güçlü, sınırlı ve potansiyel risklerimiz, psikolojik sağlamlıkla ilgili modülümüzle birlikte çalışabilirsiniz. Bir sürü seans çıkar diye düşünüyorum oradan. Nereden başlayacağınızla ilgili güzel bir bilgi veriyor. Ondan sonra zaten yapılandırılmış görüşmelerle gider. Ya da ona uygun, dediğim gibi grup çalışmaları yapabilirsiniz. Artık nasıl, kim ne için kullanacaksa faydalanabilir. Çok şey var çünkü içerisinde.
Yani çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi hani bir getirdiklerimiz var doğarken, bir de sonradan üstümüze oturtturduklarımız ve değiştirebildiklerimiz, değiştirmekte zorlandığımız kısımlarımız var. Ama bu çok umut verici bir durum ki insanı ileriye götüren bir envanter ve ben buna benzer bir şey kendi üstümde de yapmıştım ve gölge yanı diye anlatılan bir taraf vardı. Ama hani orası mesela çok lüzumsuz gibi gelen bir durum gibi görünse de aslında o nu bir yakıt olarak kullanabildiğimi keşfettiğim an ne kadar farklı açılımlar sağlamıştı bende. O yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyorum böyle dokümanların. Ve elinize sağlık. Bunu Türkiye'de yapmış olmanız çok gurur verici. O yüzden de çok mutluyum geldiğiniz için. Münevver Hanım şöyle, milli ve küresel demiştim. Hı hı, Azerbaycan'da da çok kullanılıyor. hı hı. Dünyanın değişik yerlerinde de. Çünkü eğitimlerimize yurt dışından da katılım çok fazla. Harika. Açıkçası artık diyoruz ki ihracatımız bu yönde olsun. Çünkü biz hep ithal ettik bu ürünleri. Hı hı, Biraz da dünyaya verelim ve gönderelim. O yüzden Almanca, İngilizce ve Azerbaycan Türkçesiyle çalışıyor. Rusçası da yapım aşamasında şu anda. Pekala akıllı bir algoritma, tutmalı bir ürün. hı Dünyanın her yerinde kullanılabilir. Kültürel etkilerden bağımsız bir ürün. O anlamda kültüre özgü sorularımız yok çünkü. hı, Tutum ve hı davranışlara yönelik. Ve nihai hedefimiz de hep biz onları kullandık bu anlamda. Onlar da bizi kullansın. hı, hı. Bunun için de yurt dışı satışlarımız da var. Mutluyuz Harikasınız. yani o anlamda. Ülkemiz Harikasınız. adına güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son eklemek istedikleriniz varsa onları da alayım. Bugünlük de bu kadar olsun. Ben çok teşekkür ederim. Böyle bir konuyu konuşma fırsatımız olduğu için hakikaten çünkü paylaşmak istiyoruz biz de. Çok da ilgi var. Çok yakın bir tarihte de eğitim var. Hı hı. E, Ben size bir envanter hediye etmek isterim. E, Teşekkür ederim. Bu arada eğitimi sanki ben çok tanıdık bir kurumdan gördüm gibi sizin isminiz orada son günlerde. Onun ismini de geçirelim olmazsa çünkü benim çok kıymetli hocalarım var orada. E, Evet. Hı Stos hı. Akademi ile galiba bir eğitimimiz Evet, başlıyor. akademi İbrahim hocama, Kutsal hocama buradan selam söyleyeyim. selam söyleyelim. Evet. Evet. O da bizim çalıştığımız koçlardan, koçluk grubundan diyelim. E, tabii çok fazlaca ilgi var hani her zaman Evet, söylediğim harika. gibi. 6 Ekim'de bir eğitimimiz var. İbrahim Hocam da sağ olsun ilan ediyor, duyuruyor. Tabii ki envanterin danışmanı olmak isteyen herkesi bekliyoruz o anlamda. Harikasınız. Ve eğitim için tabii ki ya şöyle söyleyeyim, okumak, doğru okumak ve değerlendirmek olduktan sonra hakikaten Çok bütün kıymetli. danışmanlar çok güzel bir şekilde Evet, kullanabilirler. O anlamda. inanıyorum. Zaten iletişim bilgilerinizi resminizin altında olacak, videonun altında. Ulaşsınlar ilgisi çeken insanlar için. Ben çok kıymetli olduğunu biliyorum. Sağ olun, çok Görüşürüz. teşekkür Bugünlük de ederim. bizden bu kadar Görüşmek olsun. üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.